bunun kendi orijinal adı fındık kırandır. Bu konuya değineceğiz. Yönetime karşı, askerlerin suratsız tavrına karşı, yani genel anlamda enerjiyle, tertemiz bir enerjiyle giriş yapayım. Ünlü masal diyarından çıkan bir öyküyle, ki ben buna hani gölge diyorum, anlamı da gölge zaten de ben buna gölge diyorum. Egzozunda bir revizyona gidiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili detayları Selam dostlar, Özben'le Geziyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet Özben. Nasılsınız? Haliniz, keyfiniz umarım iyidir. Yaklaşan bir yılbaşı var biliyorsunuz, her yer böyle cıvıl cıvıl süslerle dolu. Bu süslerin tam olarak ne anlama geldiğini bilmeyen kişiler de var. Ve ben bunları bir araştırıp size daha önceki videolarımda da yaptığım gibi, ki araştırıp anlatmayı seven birisiyim. Bizim tarzımız bu. Yol gideriz, bilgi aktarırız, gezer dolaşırız, mekan tanıtırız, mekanın iyi ya da kötü olduğunu, fiyat ortalamasının ne olduğunu ve bunun dışında tüm bilgileri size aktarmaya çalışırım. Şimdi konumuza geçelim. Bildiğiniz üzere şurada birkaç gün sonra yılbaşı, 2026'ya merhaba diyeceğiz. AVM'lerde ve birçok alışveriş merkezlerinde özellikle gördüğüm yılbaşı teması fındık kıran. Aslında bunu kurşun asker olarak biliyorsunuz ama bunun kendi orijinal adı fındık kırandır. Bu konuya değineceğiz. Nedir fındık kıran? Bu arada arkadaşlar, konuya girmeden önce abone olmayan arkadaşlardan abone olmalarını rica ediyorum ve değerli yorumlarınızı muhakkak ki yazın. Sizlerden gelen yorumlar, bilgi akışları, paylaşımlar olarak kıymetli ve önemli benim için. Konumuza devam edelim. Fındık kıran dedik. Nedir bu fındık kıran? Her yerde gördüğümüz. Şimdi arkadaşlar, fındık kıran olayı, yani bu gördüğünüz aslında sizin kurşun asker dediğiniz olay, Almanya'nın 17. yüzyılında ortaya çıkmış bir tasarımdır. Nedir bu tasarım? 17. yüzyılda Almanya'da yaşayanlar otoriter yönetime karşı, askerlerin suratsız tavrına karşı, yani genel anlamda yönetim tabakasının suratsız ve otoriter baskılarına bir haykırışta bulunmak istemişler. Ve demişler ki bir fındık kıran, yani asker tipinde bir fındık kıran yapalım. Aslında mesajları da şu olmuş: siz bize bu kadar her şey diretip otoriter yaklaşıyorsunuz, o zaman bizim fındıklarımızda siz kırarsınız diyerek bir tasarım oluşturmuşlar. Ve bu fındık kıran aleti ortaya çıkmış. Bunun bir inanışı daha var. Derler ki, yine efsane tabi, fındık kıranın dişleri büyük olur. Özellikle büyük çizilir, büyük tasarlanır. Onun anlamı da dişleri ne kadar büyük olursa, ne kadar çok dişleri gözükürse o haneye kötü ruhlar, kötü enerjiler giremezmiş. Yani yeni yıla girerken aslında fındık kıranın büyük dişlisini evinde bulunduran vatandaş diyor ki, benim evime, haneme kötü ruhlar, kötü enerjiler gelmesin. Bu benim için bir bekçi olsun ve yeni yıla çok güzel, çok saf bir enerjiyle, tertemiz bir enerjiyle giriş yapayım düşüncesi var. Şimdi bu konuyu anladık. Bunu geçiyoruz. İkinci konu, benzetmiş olduğumuz ama olmayan, yani kurşun asker diyoruz ya biz buna, aslında fındık kıranmış, bu öğrendik. Peki kurşun asker ne? O da şöyle: Danimarkalı Hans isimli bir yazarın duygusal bir masalıyla ortaya çıkıyor. Ondaki masalda ana teması şu, belki meraklılarınız vardır, araştırıp bulup okurlar. Masal şöyle başlıyor arkadaşlar: kurşundan kaşı eriterek oyuncak asker yapacaklar. Kurşundan kaşı eritiyorlar, oyuncak asker yapıyorlar. Ama 25. askeri yaptıklarında malzeme yetmiyor. Yani son bir ayak yapabilecek kurşun kalmıyor kapta. Ve böylece ortaya çıkan askerin sadece bir bacağı var. Ama tabi masal olduğu için de bunların duygusu ve düşüncesi olduğu belirtilir. Asker
ortaya çıkıyor. 25 tane asker, bir tanesinin bacağı eksik. Tek ayak üstünde kendi hayat mücadelesini, yani yaşantısını sürdürüyor tüm olumsuzluklara rağmen. Sonra oyuncakların içinde tek bacakla dans eden balerin görüyor. Hani vardır ya figürler, böyle tek bacak balerin döner. Hani satarlar. O figürü görüyor. Ve diyor ki aynı diyor benim gibi tek bacağıyla mücadele eden ve hatta bunun üstüne de dans eden bir balerin var. Tabii bu bizim asker bunu görüyor. Hoşuna gidiyor, aşık oluyor. Ulaşmaya çalışıyor ama zor ulaşması. Onunla alakalı da bir sürü engellere, onunla alakalı bir sürü sıkıntılara düşüyor. Yani şöyle söyleyeyim, pencereden düşüyor, onarılıyor. Suya düşüp bir balığın midesine girip oradan zorla çıkıyor gibi bir sürü mücadele veriyor. Daha sonra balerinle bunlar bir araya geliyorlarmış. Bir araya geldiklerinde de beraber bir şömine kenarına dans etmek istemişler. Dansları sırasında ikisi birden ateşin içine düşüyor. Kedi. Dikkat et kedi. Dansları sırasında ikisi birden şöminenin ateşine düşüyorlar. Ve tabi haliyle yanıyorlar. Ve eriyen bu iki oyuncaktan sadece geriye kalan da küçücük bir kalpmiş. Ve bu kalpte kurşun askerin kalbiymiş. Yani kendisi erimiş ama kalbi hiçbir şekilde zarar görmemiş. Yani bu şekilde bir masal anlatısıyla ortaya çıkıyor. Zaten bu masal tarafı ve Avrupa'da 18. 17. 19. yüzyıllarda çocuklar askerlerle, yani savaş oyunları oynayabilsin diye ortaya çıkmış bu ve Avrupa'da çokça satılmış. Aslında çocukların savaş oynamaya teşvik edilen bir oyuncak bu. Şu an içinde tabii günümüz dünyasında artık bu koleksiyonluk bir ürün haline gelmiş. Evet arkadaşlar, yani böylece size yılbaşı temalarında bunun neden kullanıldığı, aslında isminin, tekrar toparlıyorum, kurşun asker değil fındık kıran olduğu ve kurşun asker dediğimizde ünlü masal diyarından çıkan bir öyküyle, hüzünlü bir öyküyle bilindiğini beraber öğrenmiş olduk. Gölgenin, ki ben buna hani gölge diyorum, anlamı da gölge zaten de ben buna gölge diyorum, egzozunda bir revizyona gidiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili detayları bir sonraki gelecek olan videoda vereceğim. Neler yapıldı, neler oldu. Abone olmayan arkadaşlar abone olup bildirimleri açın. Siz de yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Daha sonra söküm, bakım gibi yaptığım bakım işlemlerini de sizlere bu şekilde video çekerek aktaracağım. Custom ismini şu an için paylaşmıyorum. Bir dahaki videoda tüm detayları vereceğim. Ne kadar mal oldu? Ses nereden nereye geldi? Muayenede geçerli mi? Geçmezse neler yapılır? Gibi. Evet, tüm detayları size aktaracağım. Dediğim gibi sadece takipte kalın. Bildirimlerinizi açın. Değerli yorumlarınız. Mesela bu hikayeyi sevdiniz mi? Bu hikayede sizi şaşırtan veya ilk defa duyanlar için ben bunu ilk defa duymuştum diğer arkadaşlarımız da yorumlara muhakkak ki belirtin. Aziz Allah, ezan okunuyor. Yorumlarda sizin düşüncelerinizi okumak benim açımdan değerli. Kocaeli bölgesinde Bursa, Bolu, İstanbul, yani bu bölgede mesela şunu da belirtebilirsiniz. Öyle bir konsept de yapalım. Gitmek istediğiniz ama gidemediğiniz, vakit ayıramadığınız. Ya ben işte şu X yere gitmek istiyordum ama Ahmet sen buraya gidip hani dolaşıp bize gösterir misin? Veya ben buraya görmek istiyorum ama bir türlü gidemedim. Buraya gider misin? Bana bu şekilde yerleri belirtin. Ben de sizlerin bu gidemediğiniz noktaları rota planlarıma dahil edeyim. Zaten her hafta bir rota çıkartmaya, her hafta bir noktaya gitmeye çalışıyorum. Ben de buralara gidip sizlere aktarmaya çalışayım. İster oranın doğal güzellikleri olsun, ister oranın bir fiyatlandırma, bir kafe, restoran veya farklı ürün satılıyorsa onların fiyatları olsun. Onların detaylarını her zamanki gibi size aktarmaya çalışırım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Özmenle geziyorum.